Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında kanalımda sizlerle daha öncesinde de paylaştım ve bundan sonrasında da paylaşmak için gayret edeceğim. Birçok özellikle gençleri ilgilendiren fırsatlarla ilgili bilgilendirmek için bu videoyu çekmek istiyoruz. Ve bu videoyu kimle çekiyorum? Çok çok sevdiğim, benim de parçası olduğum ve bundan çok büyük bir mutluluk duyduğum Yetken ekibiyle bir aradayız. Bugün sizlerle beraber yetken nedir? Yetken ne yapar? Yetkene nasıl dahil olabilir? Yetken eğitim programları, yetkende lider olmak için neler yapmak gerekir? Bütün bu süreçleri Yetken'in mezunları ve aynı zamanda aktif olarak lideri olarak şu anda görev yapan Bora, Ceren ve Semanur'la beraber konuşmuş olacağız. Şimdiden herkese ilham dolu izlemeler diliyorum deyip sözü arkadaşlara vereceğim. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Selamlar. Hoş Çok bulduk. kısaca belki Yetken'de çok kısa ne yaptığınızı, hangi takımda rol aldığınıza değinebilirsiniz. Ondan sonrasında böyle biraz soru cevap şeklinde gitmiş olabiliriz. Semanur, Herkese selamlar tekrar. Ben de topluluk ve kültür yönetimi ekibinde liderlik yapıyorum. Ceren Selamlar tekrardan. Ben de Yetken'de eğitim ekibi sorumlusu olarak çalışıyorum. ve Bora. Herkese merhabalar. Ben de topluluk ve kültür yönetimi ekibinde liderlik sürecimi yürütüyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Şöyle aslında ben sistemi birazcık biliyorum tabii ki. Yetkenin birinci aşaması diyebileceğimiz işte ilk başlangıç aşaması var. Yetkene dahiliyet kısmı. O kısmı birazcık Ceren'den dinlemiş olacağız. Özellikle Basic Eğitim Programı kısmını açmış olacak biz. Ama öncesinde yetkeni ilk kez duyanlar için veya tekrar hatırlama gereği hissedenler için Ceren, yetken nedir? Nasıl kuruldu? Neler yapar? Birazcık bunlardan bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki. Yetkin 2015 yılında Profesör Doktor Erhan Erkut'un liderliğinde kuruldu. Aslında dünyaya katkı sağlamak ve sosyal etki oluşturmak isteyen gençlerin yolculuklarında gereken böyle 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmaları için interaktif eğitimler sağlayan ve bir eğitim teknolojileri şirketi olma yolunda ilerleyen bir eğitim kooperatifi diyebilirim. Peki, teşekkürler. Aynı zamanda bir yandan da destekçi birkaç kuruluş daha var diye biliyorum. Onlardan da bahsedebilirsen güzel olur. Tabii Basic programımız Mehmet Zorlu Vakfı ve MEF Üniversitesi'nin destekleriyle çıkan bir program. Ana destekçilerimiz Mehmet Zorlu Vakfı ve MEF Üniversitesi diyebilirim. Teşekkürler Ceren. Şu anda başvuruları açık olan ve 23 Haziran'a kadar da şu an başvurular almaya devam ediyorsunuz. Basic eğitim programı var. Biraz o Basic eğitim programı detaylarını paylaşabilirsen o da güzel olabilir. Basic programı da Mehmet Zorlu Vakfı ve MEF Üniversitesi'nin destekleriyle çıkardığımız bir eğitim programımız. Temel amacı gençlerin 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarını sağlamak aslında. Oldukça esnek ve erişebilir bir program diyebilirim. Zaten bunun detaylarını da biraz sonra açarız. Peki 21. yüzyıl yetkinlikleri ne diye sorabilirsiniz. Aslında çok fazla yetkinlik var ama birkaçını sayabilirim. Liderlik, takım çalışması, problem çözme, eleştirel düşünme gibi yetkinliklerin yanında Excel gibi teknik yetkinliklerin de aslında katılımcılarımızın kazanmasını hedefliyoruz Basic programında. Peki bu eğitimler nasıl oluyor? Yüz yüze mi, online mı ve kimler katılabiliyor aslında? Belli bir yaş grubu var mı bunlar için? Basic programı 12 haftalık bir program. Tabii biz katılımcılarımızdan geri bildirim almaya çok önem veriyoruz. Yani yetken kültürünün önemli bir parçası geri bildirim. Ve katılımcılarımızdan, mezunlarımızdan gelen geri bildirimlerle de hafta sayısı çok radikal büyük değişiklikler olmasa da değişebiliyor. Ama ortalama 12 haftalık bir program. Senkron ve asenkron kısımlar var. Yani aslında eğitimimiz online olarak ilerliyor. Senkron eğitimlerimizi çoğunlukla cumartesi günleri, bazen birkaç haftamızda da pazar günleri de oluyor. Bu senkron kısımda bir de asenkron kısmımız var. Biz eğitim öncesi hazırlıklara ve eğitim sonrası uygulamalara da önem veriyoruz. Çünkü katılımcılarımız canlı eğitimlerden önce eğitime bir ön hazırlık yaptıklarında aslında bu öğrenme deneyimleri de daha verimli oluyor diyebilirim. Peki yaş sınırı var mı, bölüm sınırı var mı gibi sorulara gelecek olursam aslında hiçbir sınır yok neredeyse diyebilirim. Herhangi bir bölüm kriterimiz yok bizim. Veya lise, üniversite, lisansüstü hatta mezunları da programa başvurabilir. Burada tek kriterimiz ben dünyayı değiştirmek istiyorum, katkı sunmak istiyorum ve bu yolculukta da kendimi geliştirmeye ihtiyacım var diyen herkes aslında başvurabilir. Yani oldukça kapsayıcıyız. Neredeyse hiçbir kriterimiz yok programa başvurmak için. Oh, süpermiş. Bazen bu tür gençlik programlara böyle gençlere yönelik dediğimiz programlarda yaş kısıtı olabiliyor.
Ve maalesef belki Türkiye'deki eğitim sisteminin gerekliliğinden kaynaklıdır ama bu tür programları, bütün fırsatları mezun olduktan sonra görmüş oluyoruz. Keşke benim zamanımda olsa diyoruz ama yetkenin bu fırsatı bence geniş yaş skalasına sunmuş olması yetkinin diğer programlardan da ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü iş hayatına başlamış olsak da bazen bu bahsetmiş olduğumuz 21. yüzyıl becerileriyle tam olarak donanmadan mezuniyet gerçekleşmiş olabiliyor. Peki harika. O zaman bir sonraki sorum. Dahiliyet kriterleri nelerdir? O zaman hemen dahiliyet kriterlerine ben geçiyorum. Yetken Basic programı ücretsiz bir program ve Türkiye'nin 81 ilinden de katılımcıya ulaşmak istiyoruz biz. Aynı zamanda yurt dışından da katılımcılarımızın olmasını istiyoruz ki bizim yurt dışından da çokça katılımcımız oldu diyebilirim. Az önce söylediğim gibi dahiliyet kısmında da bizim ne bir bölüm kriterimiz ne lise ya da lisansüstü gibi bir kriterimiz yok. Buradaki tek kriterimiz kendini geliştirmek istiyorsan, az önce saydığımız 21. yüzyıl yetkinliklerini ben de öğrenmek istiyorum diyorsan, başvuru formunu kendini olduğu gibi ve detaylı bir şekilde anlatman yeterli diyebilirim. Biz aslında senin burada motivasyonunu, neden bu programa katılmak istediğini öğrenmek istiyoruz. Bizim için herhangi bir staj deneyiminin olması değil, bundan sonraki motivasyonun ne? Bu program neden senin için önemli? Kendine neler katmak istiyorsun? Bunu kendini en iyi ifade edecek şekilde anlatman başvuru formunda yeterli diyebilirim. Tek kriterimiz kendini olduğu gibi detaylı bir şekilde anlatman. Süper. Peki başvuru aşaması birden çok aşamadan mı oluşuyor yoksa tek başvuru yapıyoruz ve sonuçlanmasını mı bekliyoruz? Şöyle şu anda Basic programında iki aşama var başvuru sürecinde. Şu anda biz birinci aşamadayız ve birinci aşamada 23 Haziran saat 23.59'da tamamlanacak. Eğer katılımcı adayımız birinci aşamayı böyle başvuru formunu doldurdu ve süreç olumlu sonuçlanırsa biz zaten mail aracılığıyla katılımcı adayımıza ulaşıyoruz. Sonrasında da ikinci aşama başvuru formunda o maili iletmiş olacağız ve ikinci aşama başvuru formunu da doldurmasını rica edeceğiz. Eğer ikinci aşamada olumlu sonuçlanırsa biz aslında katılımcımıza hoş geldin diyoruz. Yani iki aşamadan oluşacak. Birinci aşama tamamlandıktan sonra ikinci aşama başvuru formunu bekleyebilirsiniz bu süreçte. Süper. Peki ben başvurmaya karar verdim. Her şey harika. Çok da heyecanlandım şu anda bu videoyu izlerken. Başvuruyu nereden yapıyorum? Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim? Öncelikle heyecanlanmana çok sevindim ya. Başvuru formuna yetkingençler.com adresinden sitemizden direkt ulaşabilirsiniz. Hatta orada Basic programını ve diğer programları incelemek isterseniz de detaylı bilgiler var. Hem siteden ulaşabilirsiniz hem de aslında böyle elimizin altında çokça olan böyle Instagram'dan biyografi kısmından da Yetkin Gençler adresinin biyografi kısmından da başvuru formuna kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Süper. Burada ben bir ek olarak girebilirim. Arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına da başvuru formunu eklemiş olurum. Oradan da başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Son olarak şunu merak ediyorum. Daha doğrusu paylaşmamız güzel olabilir belki. 12 haftalık eğitim döneminden bahsettik. Bu eğitim dönemi şu anki takvimde ne zaman başlıyor? Aşağı yukarı tahmini belki ne zaman bitecek? Ve ortalama kaç kişiye ulaşmayı hedefliyoruz? Programımız şu an hedeflediğimiz tarih Eylül başlangıcı. Eylül'ün ilk haftasında programımıza 12 haftalık yolculuğa başlıyoruz. Ortalama Aralık başı, ortası gibi de programımızı aslında tamamlamak hedefindeyiz. Biz Basic programını 2025 yılı öncesinde her yıl iki dönem eğitim programı yapıyorduk ama bu yıl itibariyle her yıl tek bir başvuru dönemi ve tek bir eğitim dönemimiz olacak. Yani böyle bir sonraki yıllarda takip etmek isterseniz yılda bir eğitim dönemimiz olacak. Bizler de bu yıl Basic eğitimiyle 2000 kişinin hayatına dokunmak ortalama istiyoruz diyebilirim. Süper. O zaman burada ben sadece böyle altyazıyla geçmek istiyorum tekrar. Eğer Yetken ailesinde Basic eğitim programına dahil olmak istiyorsak 23 Haziran'a kadar ki başvuru formunu doldurmuş olmamız lazım. Diğer türlü bir yıl daha beklememiz gerekecek. Bu muhteşem aile ve eğitim programının katılabilmek için. 2000 kişiden bahsettik. Aşağı yukarı ortalama bir 2000 kişi ulaşmaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir sayı aslında ve 12 haftalık yoğun bir programdan da bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 2000 kişi 12 hafta boyunca neler bekliyor? Birazcık onları da senden duymak. Programın sonrasında da ne bekliyor? Ona birazcık değinebilirsen güzel olur. Tabii ki. O zaman ben böyle bir sürecin en başından alayım. Biz katılımcılarımızla böyle bir oryantasyon süreciyle başlıyoruz.
Çok fazla eğitim haftamız var, yani 12 haftadan da bahsetmeyeceğim. Siz zaten YouTube kanalından da detaylı bilgiye böyle içeriklerimize de inceleyebilirsiniz, ama oryantasyon sonrasında kariyer planlamayla böyle başlıyoruz. CV hazırlıyoruz, öz gelecek hazırlıyoruz ve biz nasıl bir kariyer kendimiz için hayal ediyoruz, nasıl bir hayat bekliyoruz. Bunlarla güzel bir aslında başlangıç yapıyoruz. Kendimizi tanıyoruz. Excel'le tanışıyoruz. Bir takım oyuncusu, bir ekip arkadaşı nasıl olur? Bunu bolca deneyimliyoruz. Çok fazla takım çalışması var bu 12 haftalık süreçte. O hepimizin belki de sürecinin başında korkulu rüyası, sunum yapma sürecini artık tamamladığımızda programı gönül rahatlığıyla sunum yapabiliyor olacağız. Yani en az bir kere topluluk önünde sunum yapma deneyimi elde edeceksiniz. Yaklaşık 30'a yakın kurumdan katılan insan kaynaklarıyla mülakat yapabilme şansı elde edeceksiniz. Onun haricinde böyle daha bir sürü girişimcilik, freelance çalışma, girişken gibi eğitimlerimiz var. Ben birkaçından şu anda bahsetmek isterim. Dolu dolu bir program bizi bekliyor. Bu 12 haftayı tamamladık. Peki sonrasında nasıl sertifika alabileceğim, nasıl yetken mezun olabileceğim kısmına gelirsek de katılımcılarımızdan biz şunu bekliyoruz. Senkron yayınlara tam katılım, asenkron içeriklere tamamlama, bu videomuzun en başına bahsettiğimiz ön hazırlık ve yayın sonrası, eğitim sonrasında hazırladığımız içerikleri tamamlama, yetken kültürüne uyum gibi aslında kriterlerimiz var. 12 haftayı da başarıyla tamamlarsanız yetken mezun oluyorsunuz. Yetken sertifikasını, yetken basic sertifikasını alabiliyorsunuz diyebilirim. Yani 10 bin kişilik böyle bir mezun ağının, komünitenin parçası oluyorsunuz. Süper. Valla çok çok keyifli. Buradan sözü ben aslında Bora ve Semanur'a da vermek istiyorum. Çünkü üçünüz de bu süreçleri tamamladınız. 12 haftalık yoğun programı tamamlamış oldunuz. Hangi dönemlerde tamamladığınıza belki değinebilirsiniz. Bu süreç sizler için nasıldı? Canlı kanlı birer katılımcılar olarak. Semanur, senle başlayabiliriz istersen. Olur. Ben 2022 mezunuyum. 2022 senesinin ikinci döneminden mezunum. Şu an tek dönemiz ama ikinci döneminden mezun oldum. Benim için süreç çok iyi geçti aslında. Böyle deneyim yetken sürecine başladığım anla bitirdiğim an arasında ki Semanur arasında dağlar kadar fark vardı ki bunu hep katılımcılardan duyduğumuz bir cümleydi. Katılımcılarımızdan, yetkenlilerden. Benim için de tamamen böyle işledi süreç. Yetken de hep şunu deriz. Hatayı burada yapalım, burada öğrenelim ve sonrasında da ileriki profesyonel yaşamımızda veya gelecekteki olan yaşantımızda öğrenerek heybemizde bu bilgilerle devam edelim. Ben burada hata da yaptım, yanlışlar da yaptım. Bunları hep birlikte düzelttik ve sürecimize böyle devam ettik. Ceren'in bahsettiği deneyimlerin hepsini elde ettim. Daha fazlasını elde ettim. Şu an liderlik yaparken de hala elde etmeye devam ettiğim deneyimler var. Benim için süreç her zaman heyecanını koruyan, dinamik, öğrenme yolculuğumun çok büyük bir parçası olan bir süreçti. Basic temel eğitim programı ve hala da devam ediyor diyebilirim. Süper. Valla çok keyifli dinlemesi. Ee, Emeklerine eline sağlık deyip sözü Bora sana veriyorum. Teşekkürler. Ben böyle Semanur liderimin bıraktığı yerden alıp böyle bir yetkeni tek kelimeyle ifade etmek isteği uyandırdı aslında bende. Yetken bir insan hızlandırıcısı. Zaten eğitime gelirseniz bunu Erhan hocamızın ağzından da çok net bir şekilde duyabileceksiniz. Çünkü bu işte Ceren liderimin de süreç içinde saydığı birçok yetkinliği siz çok net bir şekilde kendinizde görüyorsunuz değişimi yetken başlarken ve biterken ve buradaki o hızlandırılmış süreçte ne oldu deyince ya gerçekten ben değiştim diyorsunuz. Çünkü benim olduğum noktada da benim için bir kilometre taşıydı yetken. Ve hani dedik ya az önce eğitim süreci bitti, sertifikayı aldık. Aslında süreç bitmiyor. Bu tarafta da biraz liderlik var. Ben az önce de söyledim liderim. Aslında biz birbirimizin arkadaşı, işte süreci yol arkadaşı oluyoruz, paylaşan insanlar oluyoruz. Ama bunlara da bir ismimiz var liderlik. Liderlik de aslında bu 12 haftalık süreci birazcık daha kas haline getirdiğimiz, adele haline getirdiğimiz bir süreç oluyor ve hep şu var ya ben bir sürü sertifikalı programa katılıyorum ve ya bunların bir çıktısı olmuyor. Hayatımda bir değişim görmüyorum. Ben bu değişimi net bir şekilde aslında buradaki üçümüz de net bir şekilde gördüğümüzü söyleyebilirim ben. Ve bunu aslında hissedebilirsiniz söylemlerden. Bu bence çok daha etkili. Bu tarafta şöyle, ben yetkene girdim ve yetken öncesi ve yetken sonrası Bora deyince gerçekten bu değişimi her noktada hissediyorum. Hayata bakış açımda tanıdığım insanlarda. Yani bu noktada da yetken size oradaki becerilerinizin hepsini kas hafızası haline getirebilecek
bir süreç de sunuyor. Yani size bir hikaye sunuyor. Alıyor bir sürecin başından ve son noktasına kadar. Bu son nokta neresi? Burada içeride işte kendi buradaki deneyimleriyle girişimlerini kurmuş insanlar var ya da işte burada ilham olan insanlar var, mentörlükle destek olan insanlar var ve sizin böyle gerçek yaşamınızda, profesyonel yaşamınızda size güzel katkılar sunacak insanlar var ve o 10 bin kişilik komite anında zaten girdikten sonra da bunu net hissediyorsunuz. Yetken lideri olduğunuzda gerçek hayat problemlerini çözmeye çalışırken buluyorsunuz. Ama burada içiniz rahat olsun çünkü o 12 haftada bunu çok net bir şekilde kendinize yetkinlik olarak katabiliyorsunuz diyebilirim aslında. Yetken bir insan hızlandırıcısı tüm bu özetle toplarsak ve günün sonunda da sizi böyle 21. yüzyılda ya gerçekten çok özgüvenli bir şekilde ben kendimi iyi ifade edebiliyorum ve gerçekten 21. yüzyıldan belki biraz abartı olacak ama bence hiç değil. Bunu içeri girdiğinizde çok net bir şekilde fark edersiniz. 21. yüzyıla damgasını vuracaksam ben hazırım diyebilirsiniz buradan çıktıktan sonra. Belki böylece kısaca da özetlemiş olabilirim. Valla süper. Çok güzel bir özet oldu. İnsan hızlandırıcısını da çok çok beğenmiş oldum. Aslında konuşmanda liderlikten bahsetmiş oldun. Liderliğe doğru geçiş. Oraya doğru geçmeden önce liderlik süreçlerini sormuş olacağım. Bir de yine program katılımcılarından şu anda lider olan Ceren'e sormak istiyorum. Bu süreç senin için nasıl geçti? Böyle hem Sema'dan hem Bora'dan dinledik. Bir de senden duyalım. Sema Nur ve Bora çok güzel anlattı zaten. Ben ne farklı bahsedebilirim? Ben de şundan bahsetmek istiyorum. Biz hep eğitimin sonunda böyle yetken bitmez diyoruz. Yetken basic, evet program bitiyor. Belki o cumartesi günkü, pazar günkü eğitimler bitiyor. Ama gerçekten kurulan bağlar, liderinle, katılımcı ekibinle o kurulan bağlar gerçekten hep devam ediyor. Yani programlar bitse de kendini o geliştirme sürecin, bu yetken mezun alanının içerisinde olmak bitmeyen ve hep seni geliştiren bir süreç oluyor. Mesela biz Temanur'la, ben de 2022 ikinci dönem katılımcısıyım bu arada. Biz katılımcıyken tanıştık. Liderlik sürecimize beraber başladık. Yani yaklaşık 2,5 yıllık bir arkadaşlığımız var. Ve en güzel mesela yanlarından biri çok güzel insanlarla tanışmanızı sağlayan bir süreç oluyor. Dostluklar kuruyorsunuz. Belki Bora'nın bahsettiği gibi girişiminizi kuracağınız o ekip arkadaşınızı buluyorsunuz. O yüzden Yetken sadece bir eğitim programı da değil. Benim için çok güzel insanlar kazandırdı. Böyle yeni bir sanki üniversite gibi, bir Yetken Üniversitesi, farklı kazanımlar, deneyimler elde ettim. Burada diyebilirim. Bitmiyor gerçekten Yetken. Süper. Bitmiyor çünkü program bitti. Sizler hala buradasınız. Çünkü lider olarak devam ediyorsunuz. Birazcık da bu tarafı belki sorabiliriz. Evet, başvuruları yaptık. 12 haftayı başarıyla tamamladık. Sertifikamızı aldık. Ondan sonrasında lider nasıl olabilirim? Yetken lideri kimdir? Hangi şartları taşımak gerekiyor? Birazcık bunları konuşabiliriz. Bu kısma da özellikle aslında liderlerle içerideki süreçte liderlerle ilgilenen takımda yer alan Bora ve Semanur burada, ama Ceren de liderlerden bir tanesi. Öncelikle sözü yine Semanur Bora sizlere vermek istiyorum. İlk başta yetken lideri kimdir? Kime biz yetken lideri diyoruz? Bunun yanıtını alabiliriz. Hanginiz cevap vermek isterse o şekilde ilerleyebiliriz. Ben sözü alabilirim burada. Semanur liderimin de izniyle. Ben aldım galiba o sıcak enerjiden. Şöyle yetken lideri çok klasik bir tanım var işte. Yetken kültürünü yaymaya amaçlayan ve işte yetken basic programını başarıyla tamamlamış kişiye biz aslında yetken lideri olabilme potansiyelini gördüğümüz yetken lideri adayı diyoruz. Ama bunun arka planında birazcık daha açmak gerekirse 12 hafta boyunca başarıyla tamamladığımız süreçte yetken kültürünü de benimsiyoruz. Bu kültürün yapı taşları kapsayıcılık, geri bildirim alabilme ve geri bildirim verebilme, insanlarla iyi iletişim aslında 21. yüzyıl yetkinliklerini de içine kapsayan bir süreç ve böyle yetken kültürünü özümsemiş ve yetken basic sürecinde başarıyla tamamlamış kişiler aslında birer lider adayı ve lider olabilme potansiyeli taşıyor diyebilirim. Süper. Peki liderliğe giden yol nasıl oluyor? Hani nasıl lider olacağım? Bu programı tamamladım. Veya bu programı tamamlamadan ben direkt lider olabiliyor muyum? Bir de bunu duymak güzel olabilir. Belki buna da Semanur sen yanıt verebilirsin. Yetken lideri olmak için aslında tek başvuru şartımız temel eğitim programı dediğimiz basic eğitiminden başarılı bir şekilde mezun olup sertifikasını aldıktan sonra başvurabilecek herkes bir yetken lider adayı aslında. Yetken süreci tek bir kişinin e, sürecinde ilerleyen değil, birçok sorumlu kişinin omuzlarında ilerleyen bir süreç. Bu birçok sorumlu kişi de aslında liderlerimiz oluyor. 2 aşamalı bir başvuru sürecimiz olacak ve çok yakında sizlerle. Peki orada hızlıca başvurular yakında dedi. Evet. Senden belki tarihle ilgili bir şey netse onu duymak. Bir de
O başvuru ve seçim süreçleri nasıl işliyor liderler için? Bunu detaylandırabilirsen güzel olabilir Semanur. Başvurularımızı bayramdan sonrası için açmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 aşamalı bir başvuru sürecimiz olacak orada da. Sonrasında da liderlerimizi Ağustos başında, Ağustos ortası gibi içeriye dahil etmeyi planlıyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Yine Ceren'in bahsettiği gibi bir başvuru formu çıkacağız. Basic temel eğitimine paralel bir şekilde ilerleyecek. Liderlerimizde bazı sorulara yanıt vermesini isteyeceğiz. Sonrasında da yine ilk aşamayı geçen lider adaylarımız ikinci aşamaya davet edilecek. Sonra da liderlerimize hoş geldin maillerini ileteceğiz. Peki. Bu tekrar bunun altını çizmek istedim. Bu bahsetmiş olduğumuz başvuru yalnızca Basic programını başarıya tamamlamış olan kişilere çıkacak. Dolayısıyla bunu web sitesinde veya herhangi bir yerde linkini dışarıdan bir katılımcı olarak sizler göremeyeceksiniz arkadaşlar. Peki Basic'teki katılım sürecini oradaki 12 haftalık eğitim programına katılmış kişiler olarak işte önceki Bora, sonraki Bora, Semanur vesaire bunları konuştuk. Bir de sizin liderlik süreciniz var hala aktif olarak devam eden. Bir de burada yine üçünüzden de liderlik süreci sizin için nasıldı? Bir lideri yetkende neler bekliyor, neler yapıyorsunuz? Onları duymak güzel olabilir. Bu sefer tersten başlayalım. Bora senle başlayalım. Tabii ki. Ben birazcık yetken liderlik sürecimi farklı bir noktadan ele aldım. Bu tarafta yetken çünkü içinde şöyle bir süreç var. Sizin ne yapmak istediğinize göre çok farklı alanlar açabilen bir süreç yetken liderliği. İşte bir bilgisayar mühendisliği okuyorsanız içeride yetkenin bilgisayar süreçlerine dair görev alabiliyorsunuz. Ya da işte çok başka bir dalda bir elektrik mühendisliği öğrencisiyseniz yani benim gibi ve gerçekten insan kaynağı noktasında liderlerle iletişimde olan bir noktada görev alabilirsiniz ve benim gibi gerçekten mühendislik öğrencisi ve insan kaynakları. Aslında yetken size çok geniş bir alan sunuyor. Ben de bu geniş alandan aslında kendimi geliştirmek istediğim bir noktada insanlarla ilişkilerimi daha iyi bir noktaya taşımak istediğim noktada yetkende görev alıyorum. Topluluk ve kültür yönetimi ekibi çatısı altında. Bu tarafta aslında e, birçok problemimi, sorun olarak gördüğüm, büyüttüğüm şeyleri yendiğimi söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi de iletişim tarafında insanlara yaklaşım biçimi. Bu takımda liderlerimizle ya da işte farklı ekiplerden insanlarla tanışıyoruz ve bu tanışmalarımızda da ister istemez iletişimi çok güçlü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve ben dedim ki ya yetkinin böyle bir gelişim alanı var. Ve bu gelişim alanı kısmını da aslında çok net bir şekilde göreceksiniz lider olduğunuzda. Ya ben burada kendimi geliştirmek istiyorum dedikten sonra sürekli böyle desteklerle de içeride. Çünkü gerçekten çok tecrübeli arkadaşlarımız da vardı. Onların da destekleriyle. Ya dedim bunu yapmak istiyorum. Evet, bu dediğim şeyine kendimi geliştirmek nerede? İletişim tarafında. Sürekli denedim ve iletişim tarafında gelişimimi gün be gün aslında fark ettim. Aslında gelişim alanları sunuyor. Onun dışında kariyer tarafında yarın bir gün gerçekten insan kaynağı tarafında bir kariyer inşa etmeyi düşünüyorsanız burada küçük adımlarını da atabilirsiniz. Yani çünkü biz kendi içimizde biraz şunu da söylüyoruz. Yetken bizim için bir şirket çatısı belki ve burada küçük bir staj deneyimi de yaşıyoruz aslında. Bir gerçek hayat simülasyonunda diyebiliriz çok net bir biçimde. Aslında birazcık da gerçek hayata girmeden küçük o bebek adımlarını attığımız noktalarda düşsek de yaralanmayacağımız bir ortam var ve burası da yetken ve yetken liderliği diyebilirim. Süper. Ağzına sağlık. Ceren, Semanur kim devam etmek ister? O zaman Bora'dan sonra ben de birkaç paylaşımda bulunabilirim. Bora'nın dediği gibi aslında gerçekten tam bir staj deneyimi. Benim de böyle ilk söylediklerimden gerçekten yetken bir üniversite. Ve burada çok fazla takım var ve çok fazla deneyim elde edebileceğiniz alan var. Ben yetkene Basic programını tamamladım. Sonrasında lider olarak dahil olduğumda ilk başta eğitim operasyon takımında sürecime başladım ve biraz daha bir proje nasıl yürütülür, yönetilir bunu öğrenmiş oldum. Sonrasında işte takım sorumlu lideri oldum. Hem liderlik kaslarımı geliştirdim hem de yine operasyonel süreçlerde deneyim elde ettim. Ve şu anda da eğitim ekibi sorumlusu olarak part-time çalışıyorum. Burada da daha fazla eğitim tasarımı nasıl yapılır? Bunun yanında bu projeler, bu süreçler nasıl yürütülür, yönetilir? Aslında bunu deneyimlemiş oluyorum. Ve ben biyoloji okuyorum. Yani aslında şu an burada öğrendiklerimle kendimi gerçekten geliştirdim. Çünkü burası güvenli bir alan. Yine Bora'nın dediği gibi. Yani burada öğreniyoruz. Yanlışlar yapabiliriz ama bunlar bizi gerçekten geliştiriliyor. Bize destekçi olanlar, mentörlerimiz, liderlerimiz var ve dolu dolu bir öğrenme süreci geçiriyoruz. O yüzden hangi alanda gelişmek istiyorsanız IT, eğitim ekibi olabilir,
sosyal medya tarafında gelişmek istiyor olabilirsiniz. Paydaş olabilir. Yani çok fazla deneyim alanı var ve kendinize burada güvenli bir şekilde hem hatalar yaparak, deneyimleyerek güzel bir süreç yürütebilirsiniz. Benim için de 2,5 yıl gerçekten dolu dolu geçti diyebilirim. Çok fazla şey öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz gerçekten. Ben de o zaman bir Semanur'a sözü belki verebilirim. Hangi takımlarda yer aldı, neler öğrendi, nasıl bir süreç oldu onun için. Ee, Benim de yetken liderlik serüvenim aslında Ceren'in liderlik serüvenine çok paralel ilerledi. Çünkü Basic eğitim programında Ceren'le tanıştık ve sonrasında aynı takımlarda rol aldık. Bir süre sonra ayrıldık. Ben topluluk ve kültür yönetimi ekibine geçtim. Ceren eğitim ekibi sorumlusu olarak harika işler yapıyor şu an. Yetken liderinin aslında birçok şapkası var. Yani süreç içerisinde farklı takımlarda bulunabiliyoruz. Çok bölümümüzden bağımsız e, farklı işler yapabiliyoruz. Burada tamamen lider ne istiyor, neler yapabilir? Bunlar aslında tamamen liderin gönüllülük süreçleriyle ilgili bir durum. Benim için yetken liderliği şöyle bir şey. Ee, Psikoloji okuyorum ve çok sevdiğimiz bir hocamız şey demişti bize. İşte psikoterapi esnasında kullanabileceğiniz teknikler alet çantanızda her zaman vardır demişti. İşte alet çantanızdan çıkarırsınız ve o tekniği o terapi esnasında kullanırsınız. Bunu birazcık daha genelleyecek olursam hayat yolculuğumuzda alet çantamızdaki benim için en önemli ve en kıymetli şey yetken sürecimdi, yetken yolculuğumdu. Hala da devam ediyorum. Ben de kendi sürecimle ilgili bunları paylaşabilirim. Valla süper arkadaşlar. Böyle sizleri izlerken, dinlerken daha doğrusu böyle gülümsemeler oluyor. Ben sadece şunu ekleyebilirim böyle dışarıdan naçizane olarak. Üniversite hayatını ben de hep farklı farklı sivil toplum kuruluşlarında geçirmiş, daha sonrasında bu alanda uzun yıllardır çalışan biri olarak bu çalışmaları, bu işte alet çantasını doldurmanın ve özellikle hepiniz bahsettiğiniz hata yapabilme, deneme lüksüne sahip olmuş olmamız, böyle bir alan açılmış olması bizleri iş hayatına çok ciddi anlamda hazırlıyor. Bunları belki o süreçte biz çok fark edemiyoruz. Ben de fark edememiştim. Ama iş hayatına başladıktan sonra karşılaştığımız kriz yönetimi, orada da farklı takımlarda çalışmak zorundayız. Hepimiz farklı bölümlerden, farklı disiplinlerden geliyoruz. Ortak bir iletişimi bulmak durumundayız. Az önce Bora'nın söylemiş olduğu gibi farklı şapkalarda olan kişilerle muhatap oluyoruz. İş yürütüyoruz vesaire ve hata yapma şansımız çok fazla yok. Dolayısıyla bu anlamda bizleri çok çok besliyor. Ben kendimden de üniversite hayatını çok fazla aktif olarak sivil toplum kuruluşlarında, farklı kurumlarda, stajlarda, gönüllülük çalışmalarında geçirmiş arkadaşlarımın da şu anda gelmiş oldukları pozisyonları gördüğümde bunu çok net görebiliyorum ve kendi aramızda bir araya geldiğimizde de bunları çok konuşuyoruz ve her zaman geçmişe bakıp teşekkür ediyoruz. Onun için sizlerden de bunları bu şekilde duymuş olmak çok mutlu etti. Bu yayını izleyen arkadaşlar için de gönüllülük nedir? Nasıl yapılıyor hiç bilmeyen ilk kez başlayacak arkadaşlar için de Yetken bence çok güzel bir fırsat. Gönüllülükle tanışmak açısından bunları sadece böyle eklemek isterim. Peki kapatıyorum artık yavaş yavaş. Uzun da bir yayın olmaya başladı. En son sizden şunu duymak güzel olabilir belki. Bu yayını izledim heyecanla sonuna kadar. Önce Beyzi'ye katılmak istiyorum. Bir Beyzi katılımcısı olmak istiyorum. Orayı tamamlayıp sertifikamı alıp daha sonrasında ben de sizlerle belki sizlerle beraber aynı takımlarda görev almak istiyorum veya belki sizden bayrağı teslim alıp bu süreci devam ettirmek istiyorum diyen bu yayını izleyenler için sizlerden son bir böyle bir hem davet olmuş olabilir hem bir slogan olabilir artık. Bir kapanış cümlesi duymak güzel olabilir. Kim başlamak isterse oradan başlayabiliriz. Sözü belki burada ben alabilirim. Yetken kariyerini inşa etmek isteyen birçok kişi için çok önemli bir başlangıç noktası olarak görüyorum ve gerçekten bunu buraya geldiğinizde de çok net bir biçimde hissedebilirsiniz. Süper. Teşekkürler Bora. Sizlerin var mı arkadaşlar böyle bir son çağrısı? Bora çok güzel konuştu. Ben de Bora'ya şunları söyleyebilirim. Bu yetken bitmez dediğimiz serüvene, bu eşsiz yolculuğa yeni yol arkadaşlarımızı heyecanla bekliyoruz. Süper. Ceren sende var mı böyle bir cümle? Yoksa arkadaşlara katılıyorum mu? Yani Sema ve Bora o kadar güzel anlattı ki bu güzel süreci daha ne diyebilirim bilmiyorum ama gerçekten asla pişman olmayacağınız bir yolculuk oluyor. Kendinizi çok geliştireceğiniz ve farklı yönlerinizi de keşfedeceğiniz bir yolculuk. O yüzden bence kesinlikle başvurmalısınız. Hiç pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Süper. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Süreçteki tüm yaptıklarınız için
Emeklerinize sağlık. Sizlerden bir kez daha bunu bu şekilde duymuş olmak bana da çok iyi geldi açıkçası. Umarım izleyen diğer arkadaşlara da ilham olmuştur. Ve her şey böyle başlıyor aslında. Sizler de bir zamanlar bir şekilde ekranların arkasından yetkeni görmüş, tanımış ve başvuru yapmış, bu süreçleri bu şekilde atlatmış kişilersiniz. Onun için de belki yarın öbür gün bu hepimizi çok mutlu edecektir. Ben o videoyu izledim ve ondan sonra başvuru yaptım. Ve şimdi aranızdayım şeklinde cümleler duymuş olabiliriz sizlerden, bizi izleyen arkadaşlardan. Onun için ben hem yetkene katkı veren bütün diğer ekip arkadaşlarımızın tamamına ve sizlere bu yayın için çok 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 teşekkür ediyorum. Ve bir kez de ben bu şekilde çağrı yapmış olayım. Hepinizin başvurularını 23 Haziran'a kadar web sitesi üzerinden bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.